1970'lerin sonlarına gelindiğinde Batı Avrupa ülkeleri hava kuvvetlerinin geleceği konusunda ortak bir sorunla yüzleşiyordu. Sovyetler Birliği'nin MiG-29 ve Su-27 gibi yeni nesil son derece çevik avcı uçaklarını geliştirdiği istihbaratı Batı'da endişe yaratıyordu. Mevcut F-4 Phantom ve F-104 Starfighter gibi Amerikan tasarım uçaklar yaşlanıyordu ve yeni tehditlere karşı yetersiz kalma riski taşıyordu. Bu dönemde Birleşik Krallık, Batı Almanya ve Fransa başta olmak üzere birkaç kilit Avrupa ülkesi kendi ulusal projelerini yürütmek yerine kaynaklarını birleştirerek hem geliştirme maliyetlerini düşürmeyi hem de Sovyet tehdidine karşı daha yetenekli, ortak bir Avrupa avcı uçağı yaratmayı hedefledi. Fikir basitti. Birlikten kuvvet doğacaktı. Ancak bu fikir, pratikte ulusal gurur, farklı operasyonel ihtiyaçlar ve endüstriyel rekabet duvarlarına çarpacaktı. Ayrılan yollar, Fransa'nın Rafale kararı. 1980'lerin başında geleceğin Avrupalı avcı uçağı olarak bilinen programda Birleşik Krallık, Batı Almanya, İtalya, İspanya ve Fransa masadaydı. Ancak projenin daha en başında ciddi felsefi ayrılıklar ortaya çıktı. Uçağın rolü ve ağırlığı. Birleşik Krallık, Almanya ve İtalya öncelikli olarak Sovyet avcılarına karşı hava üstünlüğü kuracak, son derece çevik ve güçlü bir uçak istiyordu. Fransa ise uçağın daha hafif olmasını ve aynı zamanda kendi uçak gemilerinden havalanabilecek bir versiyonunu da geliştirmesini talep ediyordu. Bu tasarımda ciddi bir farklılık demekti. Tasarım liderliği ve iş payı. En büyük anlaşmazlık buydu. Fransa kendi havacılık devi Dassault'un projenin ana yüklenicisi ve tasarım lideri olmasında ısrar ediyordu. Diğer ülkelerse projenin maliyet ve iş yükünün verdikleri sipariş oranına göre adil bir şekilde dağıtıldığı, daha eşitlikçi bir model istiyordu. Motor seçimi. İngiliz Rolls-Royce, Alman MTU ve İtalyan Fiat Avio gibi şirketler yeni bir motor geliştirmek isterken, Fransa kendi Snecma M88 motorunun kullanılmasını savunuyordu. Bu temel anlaşmazlıklar aşılamayınca Fransa 1985'te masadan kalkarak kendi yolunu çizmeye karar verdi. Bu karar, bugün Eurofighter Typhoon'un en büyük rakibi olarak görülen Dassault Rafale uçağının doğmasına yol açtı. Geriye kalan 4 ülke, Birleşik Krallık, Batı Almanya, İtalya ve İspanya, yola devam etme kararı aldı ve Eurofighter konsorsiyumunu kurdu. Teknolojinin sınırlarını zorlamak. YAP demonstratörü, Eurofighter projesi resmi olarak başlamadan önce, Birleşik Krallık projenin teknolojik temelini atmak için tek başına dev bir adım attı. Alman ve İtalyan hükümetlerinin başlangıçta tereddüt etmesi üzerine İngiliz hükümeti ve British Aerospace, EAP Deneysel Uçak Programı adında bir teknoloji gösterim uçağı finanse etti. 1986'da ilk uçuşunu yapan EAP, adeta gelecekteki Tayfun'un bir prototipiydi. O dönem için devrim niteliğindeki özelliklere sahipti. Kasıtlı aerodinamik dengesizlik. Tıpkı F-16 gibi EAP de doğal olarak dengesiz bir tasarıma sahipti. Ancak bu konsepti bir adım öteye taşıyordu. Kanart delta kanat yapısı. Uçağın burun kısmına yakın yerleştirilen küçük kanat, kontrol yüzeyleri, ana delta kanatlarla birlikte çalışarak inanılmaz bir manevra kabiliyeti ve kaldırma kuvveti sağlıyordu. Bu yapı uçağın burnunu çok hızlı bir şekilde çevirmesine olanak tanıyordu. Gelişmiş dijital uçuş kontrol sistemi. Uçağın dengesiz yapısını kontrol altında tutmak için son teknoloji bir fly-by-wire sistemi kullanıldı. Kompozit malzemeler. Uçağın gövdesinde ağırlığı azaltmak ve dayanıklılığı arttırmak için yoğun miktarda karbon fiber kompozit malzeme kullanıldı. EAP yaptığı yüzlerce test uçuşuyla Canard Delta tasarımının üstünlüğünü kanıtladı ve Eurofighter Typhoon'un nihai tasarımının temelini oluşturdu. Soğuk Savaş'ın sonu ve varoluşsal kriz, tam da proje rayına oturmuşken 1989'da Berlin Duvarı'nın yıkılması ve ardından Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla dünya değişti. Eurofighter'ın yaratılmasına neden olan ana tehdit ortadan kalkmıştı. Bu durum projeyi bir anlı siyasi bir fırtınanın ortasına itti. Özellikle yeniden birleşen Almanya'da 10 milyarlarca mark harcanacak bu Soğuk Savaş kalıntısı projenin gerekli olup olmadığı yüksek sesle tartışılmaya başlandı.
Alman hükümeti projeden çekilmenin eşiğine geldi. Diğer ortak ülkelerde de artan maliyetler ve uzayan geliştirme takvimi nedeniyle projeye karşı ciddi bir muhalefet oluştu. Proje neredeyse iptal ediliyordu. Ancak uzun ve sancılı müzakerelerin ardından projeyi devam ettirme kararı alındı. Bu kararda projeyi iptal etmenin maliyetinin de çok yüksek olması, on binlerce mühendis ve işçinin işsiz kalma riski ve Avrupa'nın bağımsız bir savaş uçağı geliştirme kabiliyetini kaybetme endişesi etkili oldu. Yine de proje yeniden yapılandırıldı, sipariş sayıları düşürüldü ve maliyetleri kontrol altına almak için yeni bir plan oluşturuldu. Gökyüzüyle buluşma, gecikmeli zafer. Tüm bu zorlukların ardından ilk Eurofighter prototipi DA-1, 27 Mart 1994'te Almanya'nın Manching kentindeki pistten havalandı. Bu 10 yılı aşkın süren siyasi ve mühendislik mücadelesinin somut bir zaferiydi. Uçağın inanılmaz gücü ve çevikliği test pilotlarını anında etkiledi. 1998 yılında uçağa resmi olarak Typhoon adı verildi. Geliştirme ve test süreci 7 farklı prototipin katılımı ile yıllarca devam etti. Bu süreçte uçağın karmaşık aviyonikleri, radar sistemi ve EJ-200 motorları mükemmelleştirildi. İlk seri üretim Tayfun, 2003 yılında Alman Hava Kuvvetleri'ne teslim edildi. Üretim Tranche adı verilen partiler halinde yapıldı. Tranche 1, hava üstünlüğü görevlerine odaklanan ilk temel versiyondu. Tranche 2, gelişmiş hava-yer kabiliyetleri, yeni bilgisayarlar ve aviyonikler eklendi. Tranche 3 ve 4, daha gelişmiş AESA radar entegrasyonu, yeni silah sistemleri ve geleceğin teknolojilerine uyumluluk gibi özelliklerle uçağı 21. yüzyılın en yetenekli çok rollü avcı uçaklarından biri haline getirdi. Eurofighter Typhoon'un hikayesi, Avrupa'nın ortak bir hedef uğruna ne kadar karmaşık zorlukların üstesinden gelebileceğinin bir kanıtıdır. Siyasi çekişmelerle başlayan, teknolojik hırsla şekillenen ve Soğuk Savaş'ın bitişiyle neredeyse yok olan bu proje, sonunda dört ulusun hava kuvvetlerinin bel kemiği ve Avrupa mühendisliğinin gurur sembolü haline gelmiştir.